kehanetler, gizem dolu sahneler ve herkesi şaşırtan tahminler, geçmişte gösterdikleri sahnelerin gelecek yıllarda gerçekleşmesiyle hem dünya gündemini hem de ülkemizdeki gündemi etkisi altına alan Simpsonlar kim? Bu videomuzda Simpsonların 2023'ten 2030 yılına kadar gelecekle ilgili yapmış oldukları tahminleri inceleyeceğiz. Ayrıca dizinin yapımcısı olan Matt Groening'in kim olduğunu ifşa edeceğiz. Bütün sırların ortaya çıkacağı bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her saniyesinde önemli bilgilerin ve ifşaların olacağı bu videoyu tamamen izlemenizi önemli rica ettikten sonra şimdi gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. Bu konuyu iki farklı ana başlıkta inceleyeceğiz. Gerçekleşmiş olan kehanetler ve henüz gerçekleşmemiş olan kehanetler. İlk olarak gerçekleşmiş olan sizi çok şaşırtacak bazı ilginç kehanetlerden bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz genç karakterlere dikkatle bakın. İlk bakışta bu kişilerin kim olduğunu belki de anlayamadınız. Ancak sizlere bu grubun dünyaca ünlü BTS grubu olduğunu söyleseydim inanır mıydınız? Simpsonlar yıllar önce gösterdikleri bu sahnede dünyaca ünlü BTS grubunu henüz kimse bilmiyorken sizce nasıl tahmin etmiş olabilirler? Daha da önemlisi BTS adlı Kore grubunun fan kitlesi olarak bilinen ARMY topluluğunu da geçmişte göstermiş olmaları sizce tesadüf mü? Bu konuyla ilgili yapacağım önemli açıklamayı videomuzun ilerleyen dakikalarında bulabilirsiniz. Bu yüzden BTS hayranları ilerleyen dakikalarda anlatacaklarımı kaçırmasınlar. Simpsonların Donald Trump'ın ABD başkanı olacağını geçmiş yıllarda tahmin ettiğini herkes bilir. Ancak sizlere çok daha ilginç bir sahne göstereceğim. Dizide gösterilen bir sahnede Donald Trump yürüyen merdivenlerde ilerliyor. Bu sahnede dikkatinizi bir şey çekti mi? Simpsonların Trump'ın başkan olacağını tahmin etmesini ve yürüyen merdivenlerde halkı selamlamasını her şeyi bir kenara bıraktık. Fakat arka kısımda görünen bir kişinin elinden düşen kartonu bile nasıl aynı şekilde göstermiş olabilirler? Bu sahnenin de planlı olduğunu ilerleyen dakikalarda ifşa edeceğiz. 1993 yılında Simpsonlar dünyanın birçok yerinde sihir gösterileri yapan iki sihirbaza beyaz bir kaplanın saldıracağını göstermişler. Ve ne tesadüftür ki tam 10 yıl sonra yani 2003 yılında bu sahne gerçeğe dönüşmüştür. Sihir gösterisi yapan iki adamdan biri olan Roy Horn adlı kişi beyaz kaplanın saldırısına uğramıştır. Ayrıca kaplan saldırısına uğrayan Roy Horn adlı kişi ilginç bir şekilde 2020 yılında virüsten dolayı ölmüştür. Virüs demişken Simpsonların korona adlı virüsü de tahmin ettiğini biliyor muydunuz? Şu an şaşkın olduğunuzu ve acaba daha ne karşımıza çıkacak diye merakla beklediğinizi biliyorum. Ancak merak etmeyin. Bunların hepsini anlattıktan sonra bu sahneleri hazırlayanların kim olduğunu, ayrıca dizinin yapımcısını sizlere ifşa ettiğimde beni çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, Simpsonlar garip bir şekilde herkesin evlere kapandığı virüs dönemini de geçmiş yıllarda göstermişlerdir. Bu virüsün Çin'den geldiğini de göstermeleri ilginç bir diğer noktadır. Simpsonların 1994 yılında gösterdikleri ilginç sahnelerden biri de elma logolu telefonlardır. Bu telefonların dünyanın en önemli markalarından biri olan Apple olduğunu tahmin etmişsinizdir. Ancak burada yanlış bilinen bir konuyu düzeltmek istiyorum. Apple 1976 yılında kurulmuştur ve Simpsonların 1994 yılında Apple adlı markayı göstermesinin farklı bir amacı vardır. Bu da dizideki sahnede telefonun dokunmatik olarak kullanılmasıyla ilgilidir. Çünkü dokunmatik telefonlar 2008 yılından itibaren yayılmaya başlamıştır. 2012 yılında yayınlanan bir sahnede Lady Gaga adlı dünyaca ünlü sanatçının farklı bir kostümle sahneye çıktığını göstermişlerdir ve 2017 yılında yani tam 5 yıl sonra bu sahne gerçeğe dönüşmüştür. Çünkü Lady Gaga dizide gösterilen kostüme benzer bir şekilde sahneye giriş yapmıştır. Gerçekleşmiş kehanetlerin son örneğini de anlattıktan sonra gelecek yıllarda gerçekleşmesini bekledikleri kehanetlere geçeceğiz. Simpsonların Kahramanmaraş bölgesinde yaşanan depreme yaptığı vurgu da var bildiğiniz gibi. Ancak gösterdikleri bu sahnenin tam olarak depremle ilgili olduğunu kimse ispatlayamaz. Çünkü bu sahnenin farklı amaçları ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi bu sahnede Kuzeyde Bir Yer adlı bir diziden bahsedilmişti. İddialara göre Kuzeyde Bir Yer adlı dizinin ilk korsan kasetleri Maraş bölgesinde ortaya çıkmış. Bu yüzden bu bölgeye bir gönderme yapıldığı söylenmiştir. Fakat bunun dışında bir durum olsa dahi zaten bilim insanlarının bu bölgede büyük bir deprem beklediğini biliyorduk. O yüzden bu olayın bir kehanet olduğunu düşünmek yanlış olacaktır.
Şimdi ise gelin gerçekleşmesini bekledikleri kehanetlere geçelim. Ve bunları da anlattıktan sonra herkesin merakla beklediği ifşa konusuna geçeceğiz. Simpsonların 2023 yılından 2030 yılına kadar beklediği kehanetler arasında en çok dikkat çeken konu ABD ile Çin arasında beklenen savaştır. Geçmiş yıllarda gösterdikleri bir sahnede haber sunan spiker Çin tarafından ABD'ye bir nükleer saldırının yapıldığından bahsediyor. Böylece bizlere gelecek yıllarda ABD ile Çin arasında büyük bir savaşın olacağına veya nükleer patlamaların yaşanacağına vurgu yapmışlar. Simpsonların gelecekte bekledikleri ilginç kehanetlerden biri de ışınlanma konusudur. Bildiğiniz gibi bu konuyla ilgili yıllardır birçok çalışma yapılıyor ve insanlar bir gün bir yerden farklı bir yere saniyeler içinde ışınlanacakları bir teknoloji arıyor. Ancak bu konuyla ilgili henüz bilimsel bir sonuç yok. Sizce gelecekte ışınlanma konusu gerçekleşebilir mi? Görüşlerinizi bekliyorum. Simpsonların yine ilginç bir şekilde gelecekte bekledikleri konulardan biri de robotların insanların yerini almasıdır. Dizide gösterdikleri bazı sahnelerde robotların gruplar halinde insanlara saldırdığını görüyoruz. Bu bölümde gelecek yıllarda robotların birçok konuya dahil olacağını ve insanların geri planda kalacağı vurgulanmış. Bu konuyla ilgili gelişmelerin gün geçtikçe arttığını da söyleyebiliriz. Örneğin Sofia adında bir robota yıllar önce bir ülkenin vatandaşlığı verildi ve bu dünya tarihine geçti. Hatta ülkemizde tanınan ünlü haber spikeri Fatih Portakal da bu robotla bir araya gelmişti. Ayrıca daha önce Sofia adlı robot kendisine sorulan bir soruya bakın hangi ilginç cevabı verdi. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Bu cevap birçok kişiyi korkutmuştu. Fakat bu konuyla ilgili sizin dikkatinizi ne çekti bilmiyorum ama konuyla ilgili önemli bazı şeyler söylemek istiyorum. Robotun hareketlerine baktığımızda gerçekten de insanın ne kadar üstün bir varlık olduğunu anlıyoruz. Ve en önemlisi de Allah'tan başka hiçbir yaratıcının olamayacağını net bir şekilde görüyoruz. Çünkü insan ile bu robotu karşılaştırdığımızda insanın ortaya çıkardığı robot ile Yüce Allah'ın sanatı olan insan arasında çok büyük bir fark olduğunu görüyor ve ne yücesin Rabbimiz diyoruz. Simpsonların gelecekte beklediği sürpriz gelişmelerden biri de insanların farklı gezegenlerde yaşam aramasıyla ilgilidir. Yine dizide gösterdikleri bir sahnede Mars adlı gezegene gidildiğini ve buralarda yaşam arandığı görülüyor. Son yıllarda insanların farklı bir gezegende yaşam arama çabasının olduğunu biliyoruz. Ancak bu kehanet bir gün gerçekleşir mi bilinmez. Simpsonların ülkemizle ilgili gösterdikleri ve henüz gerçekleşmemiş olan önemli kehanet ise İstanbul'la ilgilidir. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul, yıllarca her süper gücün kazanmak istediği, stratejik konumu çok önemli olan bir şehirdir. İstanbul'la ilgili detaylı bilgileri daha önceki videolarımızda sizlere aktarmıştık. Ancak kısaca önemli olan noktayı sizlere anlatmak istiyorum. Dizinin bir bölümünde İstanbul'un fethedilmeden önceki ismine vurgu yapılıyor ve tam bölüm kapanırken ise bir mehtaplı gecede İstanbul vurgusu yapılıyor. Bir mehtaplı gecenin dolunay gecesi anlamına geldiğini daha önce aktarmıştık ve dolunay gecelerinde astrolojik olarak gökyüzünde olumsuz ve negatif enerjilerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem de yine bir dolunay gecesinde gerçekleşmişti. Böylece Simpsonların bir dolunay gecesinde İstanbul'da bazı şeyler beklediklerini anlıyoruz. Bir şeyin ne zaman gerçekleşeceğini elbette Rabbimiz bilir. Ancak vatanımızla ilgili kim planlar yapıyorsa Yüce Allah planlarını bozsun diyoruz ve büyük ifşa kısmına geçiyoruz. Videomuzun başından beri bildiğiniz gibi Simpsonları ve yapımcısını ifşa edeceğimizden bahsetmiştim. Simpsonların yapımcısı olan Matt Groening adlı kişinin kim olduğunu ve neye hizmet ettiğini öğrenince sizler de çok şaşıracaksınız. Ancak bundan önce sizlere herkesin dikkatinden kaçan çok önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Aslında bizim şu ana kadar sözde kehanet olarak anlattığımız şeylerden çok daha gerçek ve sizleri çok şaşırtacak bilgilerin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber
Peygamberimizin hayatında olduğunu biliyor muydunuz? Bu konuyu sizlere ne dini kullanan siyasetçiler gibi ne de sahte hocalar gibi anlatmayacağım. Bu yüzden merak etmeyin. Talak suresinin 12. ayetinde bakın herkesi şaşırtan hangi ifadeler kullanılmış. 7 göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Bu ayette hem göklerin hem de yerin 7 parça halinde yaratıldığını Rabbimiz bizlere 1400 sene önce indirdiği kutsal kitabımızda ifade etmiştir ve yüzlerce yıl sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda hem göklerin hem de yerin 7 farklı bölüm olduğunu ispatlamıştır. Yine kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi 49. ayette herkesi şaşırtan bir farklı ifade daha bulunmaktadır. Bu ayette Şira yıldızının Rabbi odur ifadesi vardır. 1400 sene önce kutsal kitabımızda şu anda bilim insanlarının Sirius yıldızı olarak tabir ettiği yıldızın ismi geçmiştir. Sirius yıldızı 1718'de astronomlar tarafından keşfedilmiştir. Bu örnekleri sizlere vermemdeki en büyük amaç aslında bütün gerçeklerin bizim elimizde olduğu fakat bunların farkında olmayışımızdır. Aynı şekilde Ulu Peygamberimizin hayatındaki örnekler de bilim insanları tarafından yüzlerce yıl sonra keşfedilmiştir. Örneğin Peygamberimiz suyu oturarak 3 yudumda içermiş. Bilim adamları yaptıkları araştırmada su ayakta içildiğinde direkt bağırsaklara ulaşıyor. Ancak oturarak ve 3 nefeste içildiğinde hem ağız ve diş sağlığına katkı sağlıyor hem de tüm vücuda yayılıyor. Aynı şekilde Peygamberimizin uyurken sağ tarafına doğru uyuması da bilimsel bir çalışma yapılarak araştırılmış ve sağ tarafta uyumanın daha sağlıklı olduğu ispatlanmıştır. Çünkü sol tarafımızda kalbimiz bulunduğu için sol tarafa doğru uyumak kalbe baskı yapacaktır. Bu yüzden atalarımız sinirli bir insana ters tarafından mı kalktın bugün deyimini sürekli kullanmışlardır. Peygamberimizin yaptığı ve bilimsel olarak faydaları ispatlanmış ilginç durumlardan biri de Peygamberimizin banyodan sonra ayaklarına soğuk su dökmesidir. Bu durum da araştırıldığında banyoda sıcak suyun damarlarımızı gevşettiği ve tansiyonumuzu etkilediği, bu nedenle banyodan sonra ayak bileklerimize soğuk su döktüğümüzde hücreler harekete geçer ve kan dolaşımı artar. Peki bütün bunları daha bilimin olmadığı bir çağda Peygamberimiz nasıl bilmiş olabilir? İşte tam da anlatmak istediğim şey bu. Hakikat tüm gerçekliğiyle aslında bizim elimizde. Bu arada Peygamberimizin yaptığı bu 3 şeyi kendi hayatınızda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem sağlığınıza katkısı var hem de sevap defterinize bolca sevap yazılacaktır. Şimdi gelin merakla beklediğiniz Simpsonlar dizisinin yapımcısını da artık ifşa edelim. Daha önce sizlere bu dizinin yapımcılarının bazı derin güçler olduğunu ve bu kişilerin gelecekte planladıkları şeyleri önceden gösterdiklerini aktarmıştım. Matt Groening adlı kişinin 33. derece bir mason olduğunu biliyor muydunuz? Evet, dünyayı yönetmeye çalışan Siyonist ve küresel güçler bu dizideki sahnelerle insanları etkisi altına almaktadır. Ekranda gördüğünüz resimde yapımcının eliyle yaptığı işaret zaten her şeyi kanıtlıyor. Ayrıca bu kişi anne ve babasının isimlerini dizideki karakterlere vermiştir. BTS adlı grupla ilgili de bazı şeyler söyleyeceğimi ifade etmiştim. BTS adlı grubun bir üyesi bir kitapta şu açıklamayı yapmıştır. Kusursuz dünyayı Tanrı değil, bizim oluşturduğumuz gençler kurtaracak. Bu ifadelerin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmama gerek yoktur herhalde. Zaten Simpsonlar dizisinde bu grubun önceden gösterilmesi kime hizmet ettiklerini açıkça kanıtlıyor. Bu müzik grubunu güzel niyetlerle takip eden fanlara bir sözüm yok. Ancak sizlere etki ederek cinsiyetsiz bir toplum oluşturmaları konusunda sadece dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bu grubun üyeleri kendilerini her cinsiyette eşit gördüklerini de açıklamıştır. Şeytana hizmet eden bu güçlerin ne olduğunu umuyorum ki sizlere tüm gerçekleriyle aktarabilmişimdir. Onlar şeytana hizmet edenler, biz ise sadece Yüce Allah'a itaat edenler.